Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle çok farklı bir projeyi yapacağız beraber. Uzun zamandır yapmak istediğim ama bir türlü fırsat bulamadığım bir projeydi. Ve sabırsızlıkla kargosunu bekliyordum. Geri gelmez de değerlendirip hemen sizlerle de kısaca yapılışını paylaşmak istedim. Yine çanta yapacağız. Çanta yapmayı çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum. Bu sefer deri parçalardan oluşan bir tane kit aldım. Babylon Leather'dan temin ettim. Açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Siz de tıklayarak İstediğiniz çantayı tercih edebilirsiniz. İlla ki benimle aynı çantayı yapıyor olmanız gerekmiyor. Birçok çeşitleri var. İşte büyük, küçük, hani kullanım açısından nasıl kullanmayı seviyorsanız dediğim gibi istediğiniz çantayı satın alabiliyorsunuz. Hemen kargoya veriyorlar. Sadece birazcık kargo süresi uzun sürüyor. Onun dışında gayet güzel. Firma inanılmaz ilgili. 20 yıllık bir geçmişleri var. Deri parçalar yapıyorlar. Kendileri yapıyor firma olarak. Ve bunları kit halinde satışa sunuyorlar. İstediğiniz çanta görselinin parçalanmış kit hali geliyor size ve siz onu dikerek çanta haline getiriyorsunuz. Yani üretmeyi seviyorsanız, kendiniz bir şey yapmayı seviyorsanız inanılmaz zevkli olduğunu düşünüyorum. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü ben biliyorsunuz ki yapmayı, üretmeyi çok seviyorum. Sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. O yüzden paylaşmak istedim. Çünkü herkesin bildiği bir şey değil açıkçası. Ben de bilmiyordum. Gördüğümde görseli satın aldığınızı sanıyorsunuz ama böyle parçalar geliyor, birleştireceğiz, dikeceğiz ve onu kendimiz yapacağız. Sonucu biz yapmış, biz üretmiş olacağız. O yüzden çok zevkli olduğunu düşünüyorum. Ve kitin içerisinde her şey var. Siz ekstra bir şey almıyorsunuz. Bir tane kit satın aldığınızda içerisinde her şey var. Kullanacağınız malzemeler de bulunuyor. O yüzden sadece bize işin zevkli kısmı dikip çanta haline getirmek kaldı. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok ve almış olduğunuz kiti eğitim videosunu sizlerle paylaşıyorlar. Firmada inanılmaz ilgili. Ben çok memnun kaldım. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi beraber işte kargomuzu açacağız ve sabitleme işlemine geçeceğiz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşünceleriniz benim için oldukça önemli. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Şimdi kargonuz geldiğinde, kargonuzu açtığınızda içerisinde bulabileceğiniz malzemeleri göstermek istiyorum. Bakın bunlar çantamız için gerekli olan malzemeler. Şu şekilde bakar mısınız? Gayet güzel deri parçalardan oluşuyor ve çok yumuşak bir yapısı var. Bakın bu şekilde en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Az önce de söylemiştim. İşte ipimiz, iğnelerimiz, vidalarımız, makasımız her şey var. Sadece dikmesi kısmı kalıyor bize. Hatta bakın şu şekilde bir başlangıç yapalım beraber. Ben de ilk defa yapacağım. O yüzden elimden geldiğince sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şimdi tabanda öncelikle bu parçamızı kullanıyoruz. Şu şekilde bir ölçü alacağım. 1, 2, 3, 4. Daha sonrasında hemen buradan kesiyoruz. İğnemin bir tanesini takıyorum hemen. Bu şekilde biraz geçirdikten sonra tekrardan ipin içerisinden tam orta kısmından şöyle iğnemi geçirdim. Ve içerisinden çekerek düğümledim. Bakın buraya iğnemi sabitlemiş oldum. Düğümleme yaptım. Daha sonrasında diğer taraftan da ipimizin diğer ucundan da iğnemizi geçiriyoruz hemen. Diğer taraftan da ipimizi iğnemize geçiriyoruz. Birazcık bu şekilde çektikten sonra şöyle orta kısmından geçiriyorum. Bakın ipin orta kısmından iğnemizi geçiriyoruz. Daha sonrasında çektik. Ve bu şekilde çekince buraya sabitleniyor zaten iğnemiz. Daha sonrasında bu parçamızdan başlayalım. Beraber şöyle kenarıya alıyorum her şeyi. Bakın 2 iğne de ipimizde. Bu şekilde taktıktan sonra hemen şuradan başlangıcımı yapayım. İğnemi geçirdim. Tam şöyle ortaladım. Bir ipim altta kalıyor, bir ipim üstte kalıyor. Üstten alta doğru iğnemi. Zaten burada delikler var. Deliklerin içerisinden iğnemizi geçiriyoruz. Çektim arka kısmına. Arka kısmına çektikten sonra ipimi diğer elimle şöyle esnetiyorum. Bakın parmağımla arka kısmından şöyle tutuyorum. Alttaki olan iğnemi üstten alta geçirdiğim nokta var ya, oradan arka kısmından tekrardan üste geçiriyorum.
alta çektiğim noktadan, delikten, boşluktan tekrardan üste çıktım alttaki iğnemle. Şimdi hemen yandaki boşluğa atlıyorum. Şöyle yandaki boşluktan alta iniyorum. Alta indikten sonra bu ipimi, bakın burada kenar kısmından tutuyordum ya diğer ipimi, bırakıyorum. Şimdi alta geçtiğim iğnemi bıraktım. Diğer ipimi alıyorum. Arkadan da bakın bu şekilde tutuyorum. Sıkı bir şekilde tutuyoruz, bol olmasın. Daha sonrasında hemen aşağıya indiğimiz son boşluktan tekrardan yukarıya, aynı delikten bakın yukarıya iğnemi geçirdim. İpimi çektim. Tekrar yandaki boşluğa atlıyorum ve aşağıya alt kısmına çekiyorum. Daha sonrasında alt kısmına indikten sonra indiğim ipimi diğer taraftan parmağımla sıkı bir şekilde tuttuktan sonra altta olan iğnemle indiğim noktadan tekrardan yukarıya çıkıyorum. İpimi iyice çekiyorum. Daha sonra yandaki boşluktan alt kısmına bir inme yapıyorum. Bakın bu şekilde. İndikten sonra ipi diğer tarafa aldım. Sıkı bir şekilde çekiyorum. Bakın arka kısmından da gayet düzgün bir dikiş yapmış oluyoruz bu şekilde. Yan tarafa sıkı bir şekilde çektikten sonra indiğim boşluktan tekrardan yukarıya doğru iğnemi ittiriyorum. İğnemi çektim. Yandaki boşluktan hemen bakın alta inişimi yapıyorum. Yaptıktan sonra ipimi arka kısmından bakın şöyle diğer tarafa doğru çekiyorum. Sıkı bir şekilde alttaki olan iğnemle hemen aynı boşluktan, aynı delikten yukarıya doğru çıkıyorum. Daha sonrasında bir yanındaki boşluğa atlıyorum. Tekrar alta inişimi sağladım. Alta indikten sonra ipimizi yan tarafa alıyoruz. Alttaki iğnemizle son inmiş olduğum boşluktan tekrar yukarıya çıkışımı sağlıyorum. Daha sonra yandaki boşluktan alt kısmına inişimi sağladım. Alta indikten sonra ipi diğer parmağımla tutuyorum. Altta olan ipimizle, iğnemizle indiğimiz boşluktan tekrardan yukarıya bir çıkış sağlıyoruz. Daha sonra yandaki boşluktan yine iğnemle alta iniyorum. İndiğim ipimi alta indikten sonra bakın arka kısmında bir değişim yapıyoruz. İpi tutuyorum elimle. İndiğim iğnemi bıraktıktan sonra diğer iğnemle indiğim noktadan boşluktan yukarıya bir çıkış sağlıyorum. Tekrar yandan aşağıya iniş yapacağım. Hep bu şekilde sıra boyunca devam ediyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi son kısmına kadar ilerledim. Bu alta aldıktan sonra ipimizi yan tarafta tutuyorduk ya. Yanda tutarken diğer ipimle tekrardan üste çıkıyorum. İğnemle üste çıktım. Bu sefer geriye doğru bir dönüş sağlıyorum. Ve hemen yan taraftaki boşluktan tekrardan diktiğim kısmın üstünden alt kısma geçtim. Alt kısma geçtikten sonra iplerimi yine değiştiriyorum. İndiğim boşluktan tekrardan üste bir çıkış sağladım. Şu şekilde iyice çekiyorum. Tekrardan yandaki boşluktan alta iniyorum. Bir kez bu şekilde ileri kısmına kadar gidiş sağladım. Çünkü sağlam olması açısından. Daha sonrasında ipimizi arkadan kesiyoruz. Şöyle hatta birazcık daha kestim. Kestikten sonra bir çakmak yardımıyla burada yakıyoruz. Yakıp yapıştırdım bakın. Bakın gayet güzel bir dikiş oldu. Daha sonrasında hemen bu parçamın üstüne gelecek olan diğer iki parçamı da bu üst kısmını düz bir şekilde dikip geliyorum. Şimdi bakın 3 tane parçamı size bahsettiğim gibi diktim. Gayet güzel oldular. Yine arka tarafında da aynı görüntüye sahip. Bakın gayet güzeller. Şimdi bu üstteki parçalarımı bir kenara alıyorum. Alttaki mıknatıslı çıt çıtlı olan kısmın arka tarafını çeviriyorum. Ve şu şekilde uzun bir tane parçam var. Bakın iki tarafında da deliklerin olduğu bir tane parçam var. Şimdi bu şekilde parçamızı bu kısma yerleştirdikten sonra yine aynı şekilde iğnemin üstteki boşluktan geçiriyorum. Ve şu şekilde ipimi tutarak eşitliyorum. Bakın iğnelerimi üst kısmına kadar eşitliyorum. İki tarafta da aynı uzunlukta ipimiz olsun diye. Daha sonrasında arka kısmından
şöyle başlangıç yaptığım noktadan tekrardan iğnemi geçiriyorum. Şu üst kısmından bakın bu şekilde bir başlangıç yapmış olduk. Bakın üst kısmından. Daha sonrasında hemen yan taraftaki boşluktan bakın arka kısmına doğru iğnemi geçirdim. İpimi çekiyorum iyice. Daha sonra altta olan iğnemi hemen tekrardan üst kısma çıkartarak çekiyorum. Yandaki boşluğa atladım, deliğe atlıyorum. Alta bakın iğnemi çekiyorum. İpimi sıkıca çektikten sonra arkada elimle tutuyorum. Bakın diğer ipimi tutuyorum. Buradan indiğimiz boşluktan yine aynı şekilde üstteki boşluğa çıkıyoruz. Hemen yandaki boşluktan alt kısmına doğru iğnemi geçiriyorum. İpimi iyice sıktım, elimle beraber çekiyorum. Yani indiğim boşluktan bakın arkadaki boşluktan ipimi indirdiğim boşluktan tekrardan yukarıya doğru çıkışımı sağlıyorum ve bir sonraki boşluktan tekrardan alt kısmına iniş sağlıyorum. Aynı diğer parçalarda diktiğimiz gibi dikişimizi tamamlayacağız. Böyle takip ediyorum. Buradaki kenar kısmına kadar birleştirmemi tamamlayıp geliyorum. Şimdi bakın arka kısmını tamamladım, geldim. Her tarafını dikerek bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Önden de görünüşü gayet güzel. Her iki açıdan da görünüşü gayet güzel gözüküyor bu şekilde diktiğimizde. Daha sonrasında bunu buraya sabitleyeceğiz. Bakın şuradaki şerit buradaki parçamız için hazırlanmış. Yine aynı şekilde bir başlangıç yaparak buradaki parçamdan başlıyorum. Hemen bakın şuradan şu şekilde boşlukları birbirine denk getirip bir başlangıç yapacağım. Şuradan geçirdim. Yine aynı şekilde üstteki boşluktan da ilk kısmı birazcık belki zorlayabiliyor. O zaman şu şekilde yapalım. Buradaki boşluktan şöyle geçiriyoruz. Daha sonrasında buradaki boşluktan da iğnemizi geçiriyoruz. Yine eşit bir şekilde ipin tam orta kısmını ayarlamamız gerekiyor. İpimizin orta kısmını ayarladıktan sonra şu şekilde bir ayarlama yapıp yine devamında dikme işlemimizi gerçekleştirip geliyoruz. Şimdi bakın bu iki parçamı birleştirdim ve gayet güzel oldu. Şuradan tamamen size bahsettiğim gibi birleştirme işlemimi gerçekleştirdim. Şimdi diğer parçama geçiyorum. Bu şekilde uzun bir tane askı kısmımız var. Onun başlangıcını yapacağız. Yine aynı şekilde hemen şuradan birinci kısımdan şöyle iğnemi geçirdim. İpimizi eşit olacak şekilde çektikten sonra hemen yandaki boşluktan iğnemi geçiriyorum. İpimi arkaya çektim. Bu ipimi sıkı bir şekilde tutuyorum. Diğer iğnemi alıp inmiş olduğum boşluktan diğer ipimle yukarıya çıkıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrardan yandaki boşluktan aşağıya iniyorum. Ve indiğim boşluktan diğer iğnemle yukarıya çıkıyorum. Hep aynı şekilde devam ediyorum. Bu kısma kadar ilerledikten sonra aşağıya doğru bir iniş yapacağım. Tekrardan yan boşluklardan devam edip bu kısma kadar sıramı devam ettirip geliyorum. Evet bakın bu kısmını tamamladım, geldim. Şu kenar kısımlarını bıraktım. Çünkü alt kısma sabitleme yapacağız. Hemen şu şekilde yerleştirmeyi yapıyorum. Daha sonrasında ise bakın bu kısmını da birleştirip bu şekilde bir görüntü elde ediyor olacağız. Hemen şu kısmından beraber başlayalım. Şöyle. Buradan da
geçiriyorum. Hep aynı şekilde dikme yapıyoruz. Bakın indim aşağıya. Bakın bu şekilde düz bir çizgi halinde ilerledim. Devamında yine boşlukları takip edip sabitlememe devam edeceğim. Daha sonrasında bu karşı tarafı da sabitleyip geliyorum. Şimdi bakın bu askı kısmını sabitledim. Geldim. Gayet güzel oldu. Şimdi şu şekilde bir tane parçamız var. Bakın yarım şeklinde. Arka kısmını çeviriyorum. Hemen buraya yerleştiriyorum. Orta şekil kısımları zaten aynı olduğu için anlayabiliyorsunuz kolaylıkla. Buraya sabitlemesini yapacağız. Yine aynı şekilde dikme işlemimi gerçekleştirip geleceğim. Şuradan başlayıp etrafını dikerek tamamlayacağım. Daha sonrasında ön kısmını döndürüyoruz ve ön kısmı için ise şu şekilde iki tane küçük parçam var. Bakın tam şekilleri aynı. Bu kısımlara birleştirme yapıyorum. Aynı üst kısımda yaptığımız gibi buradan başlangıcımızı sağlayıp devam edip birleştirmemizi tamamlayıp geliyoruz. Size bahsettiğim gibi dikme işlemimi tamamladım. Geldim. Gayet güzel oldu. Şimdi bu şekilde aparatlarımız bulunuyor paket içerisinde. Bunları sabitleyeceğiz ve yine paket içerisine gelen tornavida yardımıyla hemen şöyle takıyorum. Bakın. Daha sonra arka kısmından bu vida kısmını takıyoruz. Şu şekilde bir tutturma yaptım. Ve iyice sıkarak bu kısmını sabitledim. Diğer parçamız da aynı şekilde. Hemen kolaylıkla sabitliyoruz. İyice sıktım. Bakın gayet güzel gözüküyor. Şimdi bu parçamızı ilk başta yapmış olduğumuz tek şerit halinde dikmiş olduğumuz bir tane parçamız vardı ya. Bakın buradaki şekliyle buradaki şekli aynı. Buraya sabitleyeceğiz. Yine aynı şekilde dikme işlemimizi gerçekleştirip geleceğiz. Bakın şu şekilde. Buradan başlıyorum ve devamında tüm boşluklardan dikme işlemimi devam ederek tamamlayıp geliyorum. Bu şekilde sabitledikten sonra şimdi sıra geliyor diğer parçalarımıza. Diğer parçalarımız bakın bu şekilde 3 tane parçamız var. Hemen şöyle arka tarafını çeviriyorum ve bunu bu uç kısmına yerleştiriyorum ve burayı sadece şuradaki noktaları takip edip dikme işlemini gerçekleştireceğim. Daha sonrasında ise bu tarafı yerleştireceğiz ve yine aynı şekilde buradaki noktaları takip ederek birleştireceğiz. Sadece şu küçük kısımlarda birleştirme yapıyoruz. Şimdi bu şekilde iki kenar kısmını bakın size bahsettiğim gibi dikerek sabitledim. Hatta bu kısmı da sabitledim. Diğer kısmını beraber yapacağız. Şimdi bu şekilde bir tane parçamız var ve böyle bir tane halkamız var. Halkanın içerisinden parçamızı geçiriyoruz. Daha sonra bu şekilde ikiye katlıyoruz. Birleştirme yapıyoruz. Aynı şekilde bakın burada bunun deseni bulunuyor. Delikleri bulunuyor. Şuradan başlayıp hemen bakın şöyle ipimizi alalım. Hemen en üst kısmından başlangıcımızı yapıyoruz. Bakın bu şekilde bir başlangıç yaptım. Daha sonra yandaki delikten alt kısmına iniş yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Bunu buraya sabitleyeceğim. Yine boşlukları takip ederek bu parçamı da bu kısmına sabitleyip geliyorum. Bu
Bu şekilde tüm parçalarımı sabitledim. Geldim dikme işlemimi tamamladım. Bakın iç kısmından da bu şekilde gözüküyor. Daha sonrasında diğer parçamızı alıyoruz. Şu mıknatıslı olan ön kısmı olan parçamızı alıyoruz. Yerleştirdik. Ve kenar kısmından bu kısmı buraya sabitleme işlemine geçiş yapıyoruz. Hemen şöyle noktaları birleştirdik. Yine iğnemizi elimize alıyoruz. İlk boşluktan iğnemi geçirdim. Eşit olacak şekilde geçirdikten sonra burası başlangıç kısmı olduğu için aynı noktadan tekrar bir çıkış yapacağım. Tekrar aynı boşluktan iğnemi geçiriyorum ve şöyle ve bir kez daha aynı işlemi gerçekleştireceğim. Yani bu başlangıç noktasında bakın 2 kez tekrar etmiş oldum ve iyice sıkıyoruz. Daha sonrasında hemen yandaki alt sıradaki boşluktan iğnemi geçiriyorum ve normal dikişimize devam ediyoruz. Şu köşe kısmına kadar ilerliyorum. Şimdi bakın kenar kısmına kadar bir ilerleme yaptım. Kenar kısmına kadar ilerledikten sonra burada bakın bu şekilde çıkıntılar bulunuyor. Şu şekilde birleştireceğiz ve dönüşümüzü oval bir şekilde sağlayıp devam edeceğiz. Bakın açtığımda tamamen şöyle düzlediğimde buraya göre zaten kesilmiş bir şekilde tamamen yerleşiyor. Daha sonrasında yine aynı şekilde boşluklardan iğnemizi geçiriyoruz. Bakın bu şekilde direkt bu noktayı birleştirip oval bir şekilde dönüşümü sağlamış olacağım. Şöyle arada ipimizi sıkmamız gerekiyor. Hemen. Tamam, bakın şu an bağlantı noktasındayım ve direkt diğer boşluğa atlıyorum. Direkt bakın diğer boşluğa atladım. Tekrardan aynı noktadan çıkarak bir sonraki boşluğa geçişimi sağlıyorum. Bakın bu kısım geçişimizi bu şekilde yapmış olduk. Gayet güzel oldu. Daha sonrasında bu kenar kısmına geldiğimizde de yine aynı şekilde şöyle açıyoruz ve boşlukları takip ederek birleştirmeye devam ediyoruz. Bu taban kısmını alt kısmını birleştirdikten sonra şu üst kısmını çantamızın daha önce birleştirmiştik zaten. Şu şekilde koyacağım. Ve bunu burası gövde kısmı olduğu için artık şu şekilde açarak yine aynı şekilde buradaki boşlukları takip ederek gövde kısmını tamamlayıp geliyorum. Sıra ve son olarak bu parçamızı sabitlemeye geldi. 2 parça halindeydi. Ben diktim. Bakın yine her şekilde düşünülmüş. Şimdi bunu buraya sadece geçiriyoruz. Bakın bu şekilde kolaylıkla buraya taktım. Daha sonra şuradaki halkanın içerisinden geçiriyorum. Altında zaten mıknatıslar var. Bakın diğerini takmıştım. Buraya bu şekilde sabitliyoruz. 3 boy şeklinde ayarlanabiliyor ve gayet güzel oldu. Son olarak da askı kısmı var. Bakın şu şekilde ayarlanabilir yine bir askımız var. Ve bunu da buraya yandan sadece takıyoruz. Şuradaki halkaları da taktıktan sonra çantamız tamamlanmış oluyor. Bakar mısınız? Gayet güzel oluyor. Şöyle oldukça da şık oldu. Ben çok beğendim. İçini de göstermek istiyorum size. Şu şekilde 2 göz halinde ön gözü, orta göz var. Gayet geniş, minik, kullanışlı bir çanta oldu. Ben bu tarz çantaları çok seviyorum. Siz de çok seviyorsanız açıklama kısmına linkini bırakacağım. Tıklayarak inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi birçok renk seçeneği ve çeşidi bulunuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.